Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmaîn. Asırlardır Müslümanlar İslam ile bağlarını hadis ve sünnet üzerinden kurdular. Bu bağın kuvvetinin farkına varan müsteşrikler ilk başlarda hadisleri taraflı bir aklı ölçü olarak okuma yöntemi geliştirdiler. Bu şekilde hadisleri farklı ve yanlış şekilde yorumlayarak Müslümanların hadisleri olan güveni sarsmak istediler. Fakat bu çalışmaları bekledikleri sonucu vermedi. Bu defa taktik değiştirerek kendi fikirlerini hoca kimliğiyle kabul edilmiş Müslümanlara söylettirmeye başladılar. Bir müsteşrik konuştuğunda konuşan Müslüman olmadığı için sözüne dikkat almayan, konuştuklarında İslam'a zarar verecek muhtevet olacağı temkiniyle dinleyenler, konuşan bir hoca olunca vardır bir bildiği diye dikkat edip inanacaklardı. Ne yazık ki öyle de oldu. Günümüzde sayıları hızla artan, ben Müslümanım diyen sözlü hoca vasıflı kişiler akıllarınca Kur'an-ı Kerim'i savunmak için hadislere saldırır hale geldiler. Bize Kur'an yeter diyerek Kur'an Müslümanlığı kavramını ortaya attılar. Asırlardır Müslümanların İslam ile bağını kuran hadislere saldırı artık yalnız müsteşrik Batılılardan değil, Müslüman hocalardan da gelmeye başladı. Yüzlerce hadis bu saldırıya maruz kaldı. Bu hadislerden biri de Musa Aleyhisselam ile Azrail arasında geçen bir hadisi anlatan hadis. Söz konusu hadisin metni şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, ölüm meleği ruhunu kabzetmek için geldiği zaman Musa Aleyhisselam ona vurdu. Rabbine geri dönen melek, beni ölüme istemeyen bir kula gönderdin dedi. Allah ona Musa Aleyhisselam'a vurması sonucu zarar görmüş olan gözünü iade ederek git ve ona elini bir öküzün sırtına koymasını söyle. Elinin kapladığı yerin altına kalan her kıl için ona 1 yıl ömür daha verilecektir. Musa Aleyhisselam bu vakitten haberdar edilince ya Rabbi, sonra bu sürede bitince ne olacak diye sordu. Ve soru ölüm gelecek cevabını aldı. Bu üzerine madem sonunda yine ölüm var, o zaman şimdi olsun dedi. Ve Allah'tan kendisini arz-ı mukaddeste bir taş atımı kadar yakın bir yere ulaştırmasını diledi. Aleyhisselam şayet orada olsaydım bir yolun kenarında kırmızı bir kum tepesi civarında olan kabrini size gösterirdim buyurmuştur. Bu hadisin başta Buhari ve Müslim olmak üzere sahih hadis imamlarımıza nakledilir olmasını hadis külliyatımıza saldırmak için bir fırsat görenler hadis dillerine dolayıp saldırıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın Azrail'e vurması, gözünü çıkarması, ölmek istememesi üzerinden hadisin akıl dışı olduğunu söyleyip bu olan yola çıkarak hadisin güvenemez olduğu fikrini aşılamaya çalışıyorlar. Hadisi tahlil ettiğimizde iddialarının ne kadar mesnetsiz olduğunu göreceğiz. İlk olarak ölüm meleğinin Musa Aleyhisselam'a vurması ile tahlile başlayalım. Allah hikmeti gereği bazen melekleri muhatap olacakları kişilere insan suretinde gönderir. Meleklerin muhatap olduğu kişiler peygamber olsalar da insan oldukları için karşılarına aniden tanımadıkları biri çıktığında ona göre tepki verirler. Kur'an-ı Kerim'den bu konuda birkaç örneği incelediğimizde durumu daha iyi anlarız. Öncelikle bir peygamber değil, peygamber annesi salih bir hanım olan Meryem Rahimallah ile başlayalım. Birinci örneğimiz. Ey Muhammed! Kitapta Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesine ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbimin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem Suresi 16 ile 19. ayetler arası. Zikrettiğimiz ayetlerden Cebrail'in Meryem Aleyhisselam'a insan ve erkek suretinde görüldüğünü
Bir an yanında erkek gören iffetli bir hanım olarak verdiği tepkiyi öğreniyoruz. Sakin bir köşede ibadetle meşgul olan takva sahibi bir kadının birden karşısına bir erkek çıkmasıyla panikleyip korkması anlaşılabilir bir durumdur. Meryem Nedenha da bunu yaşamıştır. İkinci örneğimiz Davut Aleyhisselam'dan. Sana davacının haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar korkma biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler. Saat suresi 21 ve 22. ayetlerinden Davut Aleyhisselam'ın aniden yanında gördüğü aslında melek olan ama insan şeklinde görünen iki kişiye verdiği tepki öğreniyoruz. Ayet Davut Aleyhisselam için onlardan korkmuştu diyor. Bir öncekinde Meryem genç bir hanımdı. O yüzden korkmuştu diyecek olsak Davut Aleyhisselam güçlü kuvvetli bir erkekti. Onun da korktuğunu görüyoruz. Davut Aleyhisselam korkmuştu. Çünkü muhtemelen kapısında bekçileri, hizmetçileri vardı. Bir yana gelecek olsa onlara müracaat edecek. Onlar da gelip izin isteyecekler. Sonrasında kapatıp ziyaretçileri yanına gelecekti. Ama bu defa öyle olmamıştı. İster kadın ister erkek olsun. Kapısı kapalı bir odadan aniden yanında iki kişi gören birinin birden ürküp korkması gayet normaldir. Davut Aleyhisselam'ın için de öyle olmuştur. Üçüncü örneğimiz İbrahim Aleyhisselam'dan andolsun elçimiz melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzakladıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki korkma çünkü biz Lut kavmine gönderildik. Hud suresi 69 ve 70. ayetleriyle Lut Aleyhisselam'ın kavmi için gönderilen meleklerin öncesinde İbrahim Aleyhisselam'a uğradıklarını, İbrahim Aleyhisselam'ın onlara yemek hazırladığını ve onların yemeği yememeleri üzerine bu durumdan korktuğunu öğreniyoruz. Çünkü o bölgede bir misafir yemeği kabul etmeyip yemediğinde ikramı geri çevirmesi düşmanlık nişanesi olarak anlaşılırdı. İbrahim Aleyhisselam karşısında ikram ettiği yemeği yemeyen 3 adam görünce birden tedirgin oldu. Kendimizi onun yerine koyalım. Tek başınayız ve karşımızda düşman olduklarını beyan eden 3 kişi var. Yani 1'e karşı 3. Kim olsa tedirgin olur. Bu sebepten melekler İbrahim Aleyhisselam'a tedirgin olmasını diye korkma çünkü biz Lut kavmine gönderdik diyerek onu sakinleştiler. Burada ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Meryem ya da Davut Aleyhisselam'da olduğu gibi melekler aniden belirmediler. Ama İbrahim Aleyhisselam yine de tedirgin oldu. Ayrıca onları görüp evine davet edip misafir etti. O sırada bir buzağı kesip pişecek kadar zaman geçtiği halde onların insan değil melek olduklarını anlayamadı. Demek ki melekler insan suretine gelebiliyor ve melek oldukları kendileri beyan etmek için anlaşılamıyor. Dördüncü örneğimiz Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı olay. Elçiler melekler Lut Aleyhisselam'a gelince Lut onlara gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz dedi. Hicr suresi 61 ve 62 ayetlerinde İbrahim Aleyhisselam'ın yanında uğrayan meleklerin Lut Aleyhisselam'ın yanına geldiklerinde onun da onların melek olduklarını anlamadığını ve tanımadığı kişileri karşısında gördüğü için şaşırdığını öğreniyoruz. Sonrasında elçimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün dedi. Kavmi konukları çirkin ilişkide bulunmak üzere onlara koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin ilişkileri yapıyorlardı. Lut dedi ki ey kavmim işte kızlarım onlarla nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarına karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Onlar iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. Lut da keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim dedi. Konukları şöyle dedi. Ey Lut biz Rabbin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Hud suresi 77 ve 81. ayetler arası.
Lut Aleyhisselam'ın kavminin de misafirlerin insan değil melekler olduklarını anlamadıklarını ve utanç verici şekilde sergiledikleri sapıklıkları onlar için de düşündüklerini görüyoruz. Aynı anda Lut Aleyhisselam'ın da misafirler için endişelendiğini anlıyoruz. Demek ki onca kalabalık topluluk karşısındaki insan değil melek olduğunu anlayamıyor. Görüşte bir insan oldukları için sapkınlar şeref duyarken Lut Aleyhisselam da misafirler için endişeleniyor. Ta ki misafirleri melek olduklarını söyleyene kadar gerçeği bilmiyor. Beşinci ve son örneğimiz Peygamber Aleyhisselam'dan. Her Müslüman Cibril hadis olarak bildiği meşhur hadisi hatırlayacak olursak Efendimiz Aleyhisselam'ın da Cebrail insan suretinde göründüğü, üstelik bu görüşme sırasında sahabeden kalabalık bir grubunda görüşmeye şahit olduğunu biliyoruz. Hadisin rivayeti şöyle başlıyor. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunurken huzuru nebeviye üzerinde yolculuk eseri görünmeyen hiçbirimizin tanımadığı bir adam geliverdi. Peygamberin yanına oturdu. Diz kapaklarını onun diz kapaklarına dayadı. Ellerini dizlerine koydu ve ey Muhammed bana İslam'dan haber ver dedi. Bu rivayet gösteriyor ki Ashab Aleyhisselam bir şekilde karşısındakinin Cebrail olduğunu biliyor ama sahabe konuşma bitip Cebrail oradan gittiğinde Efendimiz Aleyhisselam giden kişinin Cebrail olduğunu söyleyene kadar insan zannetlerinin bir melek olduğunu anlamıyorlar. Ömer Rana hadisin rivayetini şöyle bitiriyor. Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam ya Ömer o soru zat kim olduğunu biliyor musunuz dedi. Allah Resulü bilir dedim. O Cibril dedi. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Bu örneklerden sonra konumuzun öznesi olan Musa Aleyhisselam'a dönecek olursak onun şahsı hakkında öne çıkan özelliklerden birinin sert mizaçlı ve muhtemelen kuvvetli vücut yapısı olduğudur. Kur'an-ı Kerim Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmana karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır dedi. Musa Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kasas suresi 15 ve 16. ayetleriyle onun bir kavgayı ayırırken tek yumrukla bir kişiyi öldürdüğünü haber veriyor. Musa Aleyhisselam'ın sert mizacında yine Kur'an-ı Kerim'de Tur Dağı'na çıkarken kavminin başına kardeşi Harun Aleyhisselam'ı bıraktığında Samiri isimli birinin kavminin altından bir buzağı yapıp tapmaya ikna ettiğinde Harun Aleyhisselam'ın bunu engelleyememesi üzerine Musa Aleyhisselam'ın döndüğünde kavmini putta taparken bulmasına sinirip Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden lehvalar attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendi doğru çekmeye başladı. Kardeşi ey anam oğlu dedi. Kavmin beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Araf suresi 150. ayetinden öğreniyoruz ki yine Kur'an-ı Kerim'de bize Harun ey anam oğlu saçımız sakalımız çekme. Taha suresi 94. ayetiyle Musa Aleyhisselam'ın kızgınlıkla kardeşinin sakalını çektiğini de söylüyor. Bu örneklerden Musa Aleyhisselam'ın sert mizaçlı biri olduğunu öğreniyoruz. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bir peygamber sert mizaçlı olabilir mi? Bunun cevabı evet olacaktır. Çünkü peygamber de insandır. Ve her peygamberin farklı mizaçlarda, farklı karakteristik özelliklerde olmaları gayet normaldir. Onlarda olması gereken ortak özellikler, günah işlemeyen, kötü fiiller yapmayan, düşük ahlaki kişiler olmamalıdır. Peygamberlerin hepsi yumuşak huylu olacak diye bir gereklilik yoktur. Düşünecek olursak her peygamber aynı ortamda yaşamamıştır. Kimisi hayatın normal devam ettiği bir kavme, kimisi şiddetli zalimlerin olduğu bir kavme gönderilmiştir. Mesela Yunus Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam'ı kıyas edecek olursak, Yunus Aleyhisselam zalim bir yöneticiyle değil, Allah'a asi olan bir kavimle muhatap oldu ki, sonunda kavme ikna olup iman ettiler. Oysa İbrahim Aleyhisselam
halkına zulmeden, tanrılık iddia eden bir kralla muhatap oldu. İkisi de insandı ve ikisi de yaşadıkları zamana, coğrafyaya, işlerinde oldukları topluma göre hareket etmişlerdi. Musa Aleyhisselam gibi tanrılık iddia eden, zalim bir kralla mücadele eden, söz dinlemeyen bir topluluk olan İsrailoğullarıyla uğraşan biri ne kadar sakin kalabilirdi? Bu açıklamalardan sonra hadisin tahliline dönecek olursak, Musa Aleyhisselam Azrail'e tokat atmıştır ifadesi sadece metin olarak düz okuyup geçilirse yanlış anlaşılacak bir ifadedir. Çünkü Musa Aleyhisselam bir anda karşısına çıkıp senin canını almaya geldim diyen birine tokat atmıştır. Onun yerine kendimizi koyalım, düşünelim. Hiç tanımadığımız biri bir anda karşımıza çıkıp senin canını almaya geldim derse ne yaparız? Muhtemelen en iyi ihtimalle sen de kimsin? Nereden çıktın? Aklını mı şaşırdın? Ne dediğinin farkında mısın? Gibi sorgulayıcı konuşup azarlarız. Musa Aleyhisselam gibi sert mizaçlı birinin aniden karşısına çıkan birine bir tokat atması hiç beklenmeyecek bir davranış değildir. Bu durum bugün bile olsa meşru müdafaa sayılır. Şahsi mülkümüze tanımadığımız biri girip senin canını almaya geldim dese ve biz de ona bir tokat atsak hangi hakim buna ceza verir? Hadisin devamında Musa Aleyhisselam'ın gelenin ölüm meleği olduğunu öğrendiğinde verdiği tepki onun peygamber şahsiyetini ortaya koyuyor. Ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a gönderildi. Melek Musa'nın yanına gelince Musa meleğe bir tokat attı. Meleğin gözü çıktı. Bunun üzerine melek Rabbine dönerek sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin. Gözümü de çıkardı dedi. Allah meleğe gözünü iade etti ve ona şöyle dedi. Ona dön ve ömür mü istiyorsun? Elini bir öküzün sırtına koymasını, elinin temas ettiği her bir kıl için kendisine bir yıl ömür vereceğini söyle. Ölüm meleği bunları Musa Aleyhisselam'a iletince Musa, ey Rabbim sonra ne olacak diye sordu. Allah sonra öleceksin buyurdu. Musa şimdi yakınken ya Rabbi beni arz-ı mukaddese bir taş atımı mesafeye yaklaşınca ruhumu al dedi. Musa Aleyhisselam karşısındakinin ölmeyi olduğunu öğrendikten sonra artık dünyada kalmanın gereği olmadığını düşünüp canını teslim etmeyi seçmiştir. Meleğin gözünün çıkmasıyla anlaşılamayacak kadar zor değil. Tokatı yiyen melek değil, bir insan bedeniydi. Onun için gözü hasar gördü. Hasar gören göz, meleğin büründüğü insan şekline aitti. Ve onun için meleğin asıl vücudunda bir zarar olmadı. Allah çıkan gözü geri iade ederek insan formundaki bedeninde arızasını giderdi. Ayrıca Musa Aleyhisselam'ın vefat zamanının değişmesi iddiası da doğru değildir. Çünkü Allah kulunu ne zaman vefat ettireceğini kendi bilir. Azrail Musa Aleyhisselam'a geldiğinde vazife olarak girip görüştü. Eğer Allah direkt canını almasını isteseydi Azrail hiç diyaloğa girmeden alırdı. Oysa öyle olmadı. Önce ne için geldiğini açıkladı. Sonrasında hadiste nakledilen durum yaşandı. Ve sonunda Azrail vazifesini yaptı ve Musa Aleyhisselam'ın canını aldı. Bu arada bir vakit değişmesi söz konusu olmamıştır. Bu açıklamadan sonra hadisi tenkit edecek bir yönü olmadığını anlamak hiç de zor değil. Oysa hadise saldıranların amaçlarının üzülmemek değil, bağcıyı dövmek olduğu apaçık ortadadır. Tahlilini yaptığımız hadisle ilgili sözde Müslümanlardan birinin internet sitesinde bu hadisle ilgili açıklamasını aynen naklediyorum. Hadislerde Musa Aleyhisselam'ın canını almak üzere gelen ölüm meleğine tokat atarak gözünü çıkardığı, meleğin de Allah'a dönerek şikayette bulunduğu iddia edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a gönderildi. Melek Musa'nın yanına gelince Musa meleğe bir tokat attı. Meleğin gözü çıktı. Bunun üzerine melek Rabbine dönerek sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin. Gözüme çıkardın dedi. Allah meleğe gözünü iade etti ve ona şöyle dedi. Ona dön ve ömür mü istiyorsun? Elini bir öküzün sırtına koymasını, elinin temas ettiği her bir kıl için kendisine bir yıl ömür vereceğini söyle. Ölüm meleği bunları Musa Aleyhisselam'a yetince Musa ey Rabbim sonra ne olacak diye sordu. Allah sonra öleceksin buyurdu. Musa şimdi yakınken
Ya beni arz-ı mukaddese bir taş atımı mesafeye yaklaşınca ruhumu al dedi. Söz konusu rivayet neresinden tutarsanız elinizde kalacak türden temelsiz iddialar içermektedir. Bu türden rivayetler Allah'ın dininin nasıl oyuncağa çevrildiğini açıkça göstermektedir. Rivayete göre Allah ne yaptığını bilmemekte. Musa Aleyhisselam canını almak üzere gelen meleğin gözünü çıkarmakta, yani Allah'ın hükmüne karşı koymakta. Buna rağmen Allah kararından vazgeçerek onun ömür süresini uzatmaktadır. Evet, önce hadis savunmak adına yaptığımız uzunca tahlile bakıp sonrasında birkaç cümleyle hadisi yoksa aklın izahına bakınca üzülmemek elde değil. Bu aslında en büyük felaketlerinden biri de bu. Ümmet böylesine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bize düşen 14 asırdır hadisleri koruyarak bize ulaştıran alimlerimizin kıymetini bilip ilmi alimden almaktır. Kendisi nefsi görüşleriyle pervasızca hadislere saldıranlardan uzak durmaktır. Bizim asırlardır kökleşmiş bir ilmi altyapımız var. Alimlerimiz hadisleri naklederken ve nakledilmiş hadisleri tahlil ederken hassas ölçüler koymuşlar. Onun için biz kökü olmayan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba gibi bir derdi olmayanları değil, alimlerimizi takip edelim. Rabbim bizleri yanlış kişilerden sözünü dinlemekten ve onların peşinde gitmekten muhafaza etsin. Amin. Velhamdülillah.